Merhaba değerli dostlar. Ben Doktor Hüseyin Enginsoy. Yine bir canlı yayınla karşı karşıyayız. Bu kış akşamında yine sizlerden gelen soruları yanıtlamaya çalışacağım. Evet. Konumuz yine retina ile ilgili sorular. Derya Konak hocamız sormuş. Merhaba hocam. Yüksek tansiyondan dolayı gözlerimde retinopati ve retina dökülmanı oluştu. 2 yıl önce son kontrollerde sol göz %60, sağ göz %85 oranında görüyor, dedi doktor. Ve Nevenak isimli damla verdi. Sizce gerçekten işe yarar mı? Başka ilaçlarla etkileşim yapar mı? Şekerim yok ama sınıra yakın kullanmalı mıyım? Gözlük taksam küçük yazıları daha rahat okuyabilir miyim? Uzaktaki yazıları daha net okuyabilir miyim? Evet, sayın e, okurum. Sizi muayene edip uzun zaman kontrol sonucunda göz doktorunuzun verdiği bir ilacı sizi görmeden uzaktan birinin tavsiyesine lütfen değiştirmeyin. Size verilen bu ilaç yüksek olasılıkla retinada oluşan küçük miktardaki ödem için verilmiş olabilir. Uzun süre kullanımda fayda sağlar. Retina hastalıkları tedavisi zaman alır. Gözlük kullanınca daha net görüyorsanız kullanmamakta direnmeyin. Geçmiş olsun sizlere. Namık diye bir hastamız soruyor. Sayın hocam, benim rahatsızlığım gözümün önünde sis bulutu ve örümcek ağı gibi bir kitle var. Gözüm ara sıra kanlanıyor ve bazen de ağrı yapıyor. Beyazı ve ışığa karşı hassaslaştığı görmem azaldı. Yaşım 45. Şeker ve tansiyon çıkmadı. Rahatsızlığım nedir? Tedavisi var mıdır? Tedavi için nereyi önerirsiniz? Teşekkür ederim şimdiden. Yine sayın hastamız, şikayetleriniz her biri ayrı bir hastalığın belirtisi de olabilir. Tek bir hastalığın belirtileri de sis bulutu diye tarif ettiğiniz şey kalıcı ve göz çevresinde bir kanamaya çağrıştırabilir. Ara sıra kanlanma konjüktivitten başlayıp göz kuruluğuna ve oradan da üveyite kadar geniş bir yelpazenin belirtisi olabilir. Elbette ki sizi buradan teşhis edip tedavi etme olanağı yoktur. Vakit geçirmeden göz doktorunuza muayene olmanız gerekmektedir. Evet. Hastamıza güzel sorusu için teşekkür ediyorum. Kamil Öz diye bir hastamız soruyor. Hocam, benim sağ gözümde kuartz hastalığı var. Gözümün önünde dallanmış bir cisim var. Bir kere lazer yaptırdım. Doktorum tekrar istedi. İşe yaramazsa hangi tedavi uygulanır? Eğer iğne tedavisi uygulanırsa kaç seans gerekir ve iğne fiyatları nedir? Vitros cerrahisi uygulanır mı? Açıklar mısınız? Teşekkür ederim. Böyle bir soru gelmiş. Evet. Yani güzel bir soru gelmiş. Biz bu yayını halkımızın bilgilendirme amacıyla yapıyoruz. Ve gösterdiğiniz ilgiden dolayı öncelikle sizlere teşekkür ediyorum. Tıpta hastalık yoktur, hasta vardır kuralı vardır. Lazer uygulaması birçok amacı bulunduran bir yöntemdir. Bazen tekrarlamak gerekebilir. Göz içi enjeksiyonları hastalığın durumuna göre uygulama sayısı çeşitlilik gösterir. Birkaç çeşit ilaç olduğundan ücreti de buna bağlı olarak değişebilmektedir. Retina hastalıklarında vitrektomi cerrahisi de bir seçenektir. En doğru bilgiyi göz hekiminizden alabilirsiniz. Yine bir hastamız Ali Yaşar Bilgen soruyor.
Gözlerimde ışık çarpmaları sonunda sol gözde retina yatırılması olmuş. E, Ve üniversite hastanesinde dekolman ameliyatı oldu narkozla. Silikonlarımı aldırdım. Doktorum ameliyatın iyi geçtiğini söyledi. Fakat şu an bayağı bulanık bir şekilde görüyorum. İnsanları tanıyamıyorum. Geçen yıl Şubat ayına kadar katarak ameliyatı oldum. Bayağı düzelme olmuştu. Zamanla düzelme olabilir mi? Bilgilendirirseniz teşekkür ederim. Evet, böyle bir soru gelmiş. Bir soru. Öncelikle ilginizden dolayı sizlere teşekkür ederim. Retina ameliyatlarının görme sonucunda uzun zamanda alınan uygulamalardır. Katarak veya lazer ameliyatları birkaç günde istenilen seviyeye gelse dahi retina ameliyatının görme seviyesi beklenen düzeye gelmesi aylar alabilir. Yine en uygun cevabı göz hekiminizden edineceğinizi hatırlatır. Sizlere geçmiş olsun. Dileklerimizle sağlıklı günler diliyoruz. Resul diye bir hastamız soruyor. İyi günler. İki gözümde astigmat rahatsızlığı var. Fakat sağ gözümde retina kırışıklığı denilen bir hastalık olduğunu söyledi ve ameliyat olmam gerekirmiş. Riskleri nelerdir ve ameliyat tedavisini tavsiye eder misiniz? Bu arada bu rahatsızlığımı lazer ameliyatı olmak istediğimde ortaya çıktı. Lazer yaptırabilir miyim? Böyle bir soru gelmiş. Evet, sayın bizi takip eden hastamız, bu sorunuz için öncelikle sizlere teşekkür ediyorum. Hastayı görmeden hakkınızda sınırlı bilgilerle yönlendirmek bir göz uzmanının tavsiyelerinden daha değerli olamaz. Bu nedenle size yardımcı olabilecek en yakınınızdaki göz hekimidir. Görmenize etki eden iki sorununuzun olduğu anlaşılıyor. Biri Excimer lazer sadece sizi gözlüksüz görmeyi amaçlayan bir yöntemdir. Fakat bu yöntemin uygulanması halinde bahsini ettiğiniz retinadaki sorun oldukça sizi görme beklentinizi karşılamayabilir. Göz hekiminiz bu tip durumlarda sizin için en uygun tedaviyi önerecektir. Geçmiş olsun. Evet. Münevver Racan isimli bir hastamız soruyor. Öncelikle böyle bir soru cevap sitesi ya da yayın yaptığınız için sizlere çok teşekkür ediyorum. Biz de teşekkür ediyoruz sizlere. Evet. Hastamız sorusunu yazıyor. Bakalım ne yazmış. Öncelikle bizlere teşekkür ediyor bu hastamız da. Ee, Yasemin Çakar soruyor. Bakalım ne sormuş. Evet. Sitemize nasıl bize bir soru sormuş sitemizle ilgili. Nasıl sorumu gönderebilirim diye. Ee, Bu bizim sitemiz ya da yayınlarımız halkı bilgilendirmek amaçlı kurmuş olduğumuz bir programdır. Sorularınız için şimdi bu şekilde yapmış olduğunuz gibi yorum kısmından bize ulaşabilirsiniz. Sizlere de teşekkür ediyoruz. Hasan Çakar sormuş.
Merhaba diyor. Benim sağ gözümde örümcek ağına benzer bir şey var. Kuartz hastalığı teşhisi konuldu. İki defa lazer oldum. Doktorum ilki işe yaramış. İkincisinde kalan bölgelere yapıldı. Yine kontrole gittim ya da gideceğim ama gözümde olan şey biraz daha arttı. Göz damlalarını küçültmek için yapmış sanırım. Göz damarlarını. Bu örümcek ağı gibi şey tamamen geçer mi? İlaç tedavisi var mı? Lazer işe yaramazsa bundan sonraki tedavim nedir? Şimdiden teşekkür ediyorum. Öncelikle bizlere yönlendirdiğiniz soru için sizlere çok teşekkür ediyorum. Kuartz hastalığı tek taraflı sebebi bilinmeyen retina damarlarının bir bozukluğudur. Kriyo veya lazer tedavisiyle tedavi edilebilir. Tıpta genel kural hastalık yoktur, hasta vardır şeklindedir. Konuyla ilgili en doğru bilgiyi sizi takip eden hekiminiz verebilir. Bizler buradan sizlere sadece aldığımız kısıtlı bilgilerle tedavinize karardan ziyade tavsiyelerde bulunabiliriz. Sizlere çok geçmiş olsun. Evet. Hilal Hanım sormuş. Hocam iyi günler. Benim gözüm 1,5 miyop var ama eee, sol gözümde retina yırtığı var. Siyah noktaları görüyorum. Beyaz bir duvara filan bakınca Excimer lazer ve herhangi bir lazer tedavisi olabilir miyim? Benim için çok önemli. Şimdiden teşekkür ederim. Sayın okurumuza yolladığı, gönderdiği soru için teşekkür ediyorum. Evet. Ve yanıtına geçelim. Biz de sizlere teşekkür ediyoruz sayın okurum. Eğer retinanızda problem varsa ve buna bağlı olarak siyah nokta görüyor iseniz Excimer lazer olduktan sonra o noktayı görmeye devam edebilirsiniz. Sadece gözlük kullanmamış olursunuz. Excimer lazer gözlükle ne görüyorsanız işlem sonrasında da gözlüksüz olarak o kadar görmeyi vaat eden bir yöntemdir. Fazlası değildir asla. Bu hastaya Excimer lazer yapmak uygun değildir. Kime yapılıp yapılmayacağı kararını ancak sizi muayene eden, gören bir hekim değerlendirebilir. Burada internet ortamında bu karar verilmez. Sizlere sağlık ve mutlu günler e, temenni ediyorum. Evet, Mehmet İhmal isimli bir hastamız soruyor. Hocam iyi günler. Bu yararlı site için sizlere teşekkür ederim. Yaşım 20. Bundan 1,5 yıl önce gecikmeli olarak retina dekolmanı teşhisiyle Gata'da sol gözümde ameliyat oldum. %90 görme kaybım varken ameliyat sonrası %30'lara kadar gerildi. Doktorun koruma amaçlı her iki gözümün etrafına lazerle çevrelediğini söyledi. Fakat aradan 1,5 yıl geçti. 3 gün önce sağ gözümde uçuşan bir nokta fark ettim. Sol gözümdeki dekolman belirtilerine benzemiyor ama yine de endişeliyim. Önceden de sağ gözümde uçuşmalı olurdu ama geçerdi. Bu geçmedi. 2 gündür çok ciddi bir problem olabilir mi? Tedavisi mümkün müdür? Teşekkürler. Sayın okurum, bir gözde retina dekolmanı olan kişinin diğer gözünde de görülme olasılığı yüksektir. Vakit geçirmeden göz hekiminizle temasa geçip muayene olmanızda fayda vardır. Geçmiş olsun. Evet, Serkan diye bir hastamız soruyor. Selamlar herkese. Retina yırtılmalarının sebeplerinden biri de görme bozulukları olabilir mi? Yani miyop, hipermetrop, astigmat ve bunlar gibi. Yani lazer yöntemiyle bu kusurlardan kurtulmak retina yırtılma riskini az da olsa azaltır mı? Ben retina yatılmasından çok müzdarip durumdayım. Özellikle sol gözümde tam 7 kez ameliyat oldum. Şu anda görmem %6 görme oranım var. Şimdi aynı sıkıntı sağ gözümde de oldu.
4 ay içinde 3 kez daha ameliyat oldum. Çok şükür orada sarı noktaya kadar gelmemiş. Ee, Görme kaybım çok az. Yurt dışında yaşıyorum. Yaşadığım durum olağan mıdır? Böyle Türkiye'de benim kadar operasyon geçiren kardeşlerim var mıdır acaba? Bu arada yaşım 37 ve 3 yıl önce şikayetlerim başladı. Sayın okurum, sizi muayene eden göz hekiminiz burada verilen yazılı bilgiden daha faydalı olacağını lütfen unutmayalım. Muayene etmeden tarifle bir fikir vermemiz söz konusu değildir. Retina problemi olanlarda, hele de yırtığı olanlarda lazerle miyop tedavisi düşünülmez. Göz sağlığı ile ilgili bizlere gösterdiğiniz ilgiden dolayı sizlere geçmiş olsun der ve teşekkür ederim. İpek diye bir hastamız soruyor. Merhabalar. 18 aylık bir bebeğim var ve evet, beni dinlediğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Sizlere saygı ve sevgiler sunuyorum. Hepinize hoşça kalın. Gelecek bir yayında tekrar görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın diyorum.